Frankfurt Hochbahnhof'tan hepinize selamlar, saygılar. Buradayım arkadaşlar. Frankfurt'ta yeni başladık gezmeye. İlk olarak gördüğünüz gibi büyük bir devasa Hochbahnhof tren garında indik. Kalacak olduğumuz AO hostele gidip oradan itibaren çantaya bırakıp 3 gün boyunca burada yardırıp gezeceğiz. Frankfurt'un tarihi, turistik yerlerini, bilimin bu şekilde gezeceğiz. Söylediğim gibi bu aydınlatıcı panolarda bakaraktan yürüyebilirsiniz. Asla burada kaybolmazsınız yani. Öyle bir sıkıntınız da olmasın. Hayır. Neredeyiz? Frankfurt Hochbahnhof. Eski bir tarihi bina. Hem konuşurken ben de bakıyorum ayrıca. Ya bundan Ziher şehit, güvenlik görevlisi. Ziher şehit. Anonslar geliyor ama anlamıyoruz arkadaşlar. Yani ne olursa olun bir dile sahip olun. Ama İngilizce ama Almanca, bir tane dile sahip olun. Frankfurt tren garı. Buradan her yere tren var anlaşılır. Brüksel'e, diğer Almanya'nın hemen hemen bütün şehirlerine tren var burada. Türkiye ile aramızdaki saat farkı 2 saat. Burada saat şu anda 12.30. Türkiye'de 2.30. ...20 ve 24 numaranın olduğu yerde şey var, bu emanet bagaj teslim yeri var. Şu beyaz trende Almanların hızlı treni. Görmüş olduğunuz beyaz tren Almanların Eis dedikleri hızlı tren. Yani 49 euroluk biletler bunlarda geçmiyor. Diğer o bölgesel trenler S-Bahn 8, 9 ve diğerlerinde geçiyor fakat bunda geçmiyor. Hızlı tren. Şu arkadaki kahverengi trenlerde S-Bahn'larında geçiyor. İlk başlangıç hareket yeri burası. Şimdi buradan da S-Bahn yerin altından havalanına gidip gelebilirsiniz. Bak Koblenz, RE2 bunlar da 49 euroluk biletler geçiyor arkadaşlar. Tercih edin, en hızlı en seri şekilde bununla gidebilirsiniz. Hochbahnhof'tan, Frankfurt Hochbahnhof'tan Koblenz'e. Frankfurt'taki Hochbahn'ın önündeyim. Oldukça hareketli ve çok hareketli bir yer. Sağımda solumdan araçlar geçiyor. Tam ortada kaldım. Hochbahnhof'un önünde çalışma var. Çalışma dolayısıyla kapalı. Fakat kubbesi yay olaraktan görünüyor. Siren sesleri geliyor uzaktan doğru. Polis ve ambulans 112 birlikte. Hadi bakalım gidelim şeye doğru. Yani şöyle diyeyim, startlı verildi. İnsanlar karşıdan karşıya geçmeye başladılar. Ben de Hochbahnhof'u sizlere şu şekilde göstermiş olayım. Arkama alayım. Telefonu kaptırmayalım. Bir elimizde tutalım. Daha uygun bir yerlere doğru gidelim. Hochbahnhof burası işte. Şöyle tam arkadan doğru göstereyim. Schön bei mir bleiben. Hochbahn. Gençler merhaba. Almanya Frankfurt'tayız. Frankfurt'u geziyoruz. Sizler için gezmeye devam ediyoruz. Kanalı takipte kalın. Videolar arka arkaya geliyor. Hadi takipte kalın, geliyor.
Asma kilitli köprü Frankfurt'taki. Burada insanlar isimlerini yazıp ölümsüzleştirmek amacıyla yazmışlar, kilitlerini asmışlar. Tabii ki anahtarları denize atıyorlar. Resmi hiç. Kilitler bu şekilde. Asma kilitli köprüyü tam şöyle arkama alayım bak. Bu nasıl yaptınız siz bu şekilde taktınız buraya kadar ya? Nasıl becerdiniz anlaşılır gibi değil. Köprü asma kilitli köprü. Asma kilitlerinin olduğu köprü. Kendimi şöyle köşeye alayım göstereyim. Hadi böyle bak. Görüyorsunuz. Frankfurt'un güzelliklerinden bir tanesi de bu. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkıldı, bombalandı. Tekrar yapıldı. Şimdi halkın resim çekme yeri, video çekme yeri olarak da hizmet vermekte. Frankfurt Hauptbahnhof'un tam önündeyim. Yeşilin yanmasını bekliyor. Tabi arada 3-5 tane evsiz baksız madde bağımlıları bunlar da geçiş yapıyorlar. Normalde kimse geçmiyor. Bakın. Türkiye'deki gibi değil. Kimse atlamıyor. Tramvayların geçiş önceliği olmasına rağmen her iki tramvayda orada bekliyor bak. Ben az sonra bir geçeyim. Bu kadar insan en sondan geçeyim ben. Bakın görüyorsunuz. İnsan seli gibi akıyorlar yani. 11 numaralı hep bahsettiğim, konuştuğum Hofbahnhof işte burası. Abi bunlar hepsi trene binecekler. Tren bozuk galiba ki şöyle dış tarafa doğru geçeyim. Türk markalı ürünlerin fiyatları yayla. Bu şekilde zeytinler, yudum yağısı, alkoyl, sucukların fiyatı, sucuklar 5 euroya da var. 12'ye de var, 5'e de var. Kangal sucuklar 3 euro. Nasıl 5 euro ya? 5 euro kangal sucuk.
Destan sucuk 5 euro. Şurada viskileri görüyorsunuz. Almanya Frankfurt'taki viski mahzenleri. Frankfurt'taki bu şarap mahzenine girdim. Her taraf şarap. Arkaya doğru da viskiler, rakılar. Onları da size göstereyim. Bak bunlar da arkadaşlar viskiler. Bak hemen arkamda da şurada omuzumda rakı. Viskiler burada. Fiyatları da oldukça uygun, bize göre oldukça uygun. 9 ayda 10 ayda viskiler var. Frankfurt'ta gezerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Frankfurt şubesini buldum. Bak yolun ortasına böyle çıkarsanız tramvaydan zılgıtı yersiniz. Yani öncelik tramvaylarındır. Cumhuriyet Halk Partisi Frankfurt şubesi. Hadi yakından görelim. İlginç geldi bana. Yanında da Lidl. Karşı tarafta da RV var. Aldi var. Arkadaşlar bakın. Frankfurt merkezde biraz daha kenar semtlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Frankfurt şubesine denk geldim. Yani arasam bulamam. İlginç geldi benim için. Hemen yan tarafta da bak Lidl diye market var. Arka tarafımda da biraz hızlı döndüm galiba. RV ve Aldi var. RV market, Aldi market. Tekrar bir daha göstereyim size. Şurada Lidl market karşılıklı. Aynı bizdeki %1000 yan yana olması gibi Aldi ve Lidl'lar genelde yan yana. Tabii ki burası da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Frankfurt şubesi. İlginç. Yanında da biraz da ileride restoranlar var, Türk restoranları. Hepsi bu kadar. Frankfurt'taki evler bu şekilde. Balkonları sonradan yapılma veya önceden yapılma, birçoğu sonradan yapılma, çelik direklerle güçlendirilmiş şekilde. İlginç olan nedir biliyor musunuz? Hiçbir evin penceresinde demir parmaklık, demir konkuluk yok. Evlerin perdeleri var. Yok diyenler, dur şunu göstermem lazım size. Toplu taşıma tramvayla. Bakın burada Lidl var. Markette az önce arka yanımda kaldı. Şurada şey. Karşıda da RV var ve aynı zamanda da Aldi. Hani şu meşhur çikolataları alınan yer. 5 para etmez çikolatası. Almanca çikolataların satıldığı yer.
Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Araçlar bakın arkadaşlar, evet, station araç. Hepsi bu şekildedir. Çünkü alışveriş yaptıklarında bak hepsi station. Binek olaraktan yoktur. Yine dönelim bak karşıya doğru. Hepsi station. Bir tane normal taksi yok. Olan taksi de sarı ticari taksidir. İnsanlar kendi yüklerini, eşyalarını kendileri aldıkları için şeye gerek yok. Araç maaş tutmuyor. Bakın ağaçları yapraklarını dökmüş. Yürüyebiliyorsunuz. Hepsi station. Ama çok harika yolları var. Harika ve ağaçlık. Şimdi bu muhteşem manzarayı bir de yazın görmekte fayda var yani. Yazın daha da güzel olacağını tahmin edebiliyoruz bak. Tramvay yolu. Dediğim gibi evlerin hiçbirinde demir parmaklık yok. Arkadaşlar merhaba. Frankfurt'tayız. Frankfurt, Almanya'nın gelişmişlik bakımından en güzel şehirlerinden bir tanesi. ...21 numaralı tramvay veya 11 numaralı tramvaya binerseniz şehri bir başa sonuna kadar gezebilirsiniz. 11 numaralı tramvay şehrin en can alıcı, en güzel yerlerini gezmekte. Bu Römerberg, Türk Caddesi, Hochbahnhof, şehri bir uçtan bir uca tamamen boydan boya kesmektedir. Sizleri yani 11 ve 21 ve 14 aynı zamanda 14. Ama başta 11 numaralı tramvayla tren diye alıştık. Frankfurt'u gezebilirsiniz. Rahat bir ortamda. Yalnız biletsiz binmeyin. Biletsiz binerseniz 60 euro cezası var ve bunun yanında da vize alma sürecinde problem yaşayacaksınız. Kesin ve net olarak söylüyorum, red alacaksınız. Bu tabelayı görüyorsunuz. Dur tabelası. Yani arkamda tekrar bir tabela var. Şurada 30. Yani bu yol 30 ile gidebilirsiniz. 30 zone. Frankfurt'tan hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Almanya'daki oturma evleri. Frankfurt. Neresi burası? Frankfurt'un biraz daha dış kenarı. Ihraman Lojistik diyor bak. Mönchhofstraße. Sola dönenler sinyal, sağa dönenler sinyal. Erkek sen verme. Bak bunlarda da Almanların evleri, yani artık Alman diye bir şey yok. Trafik kurallarını görüyorsun. Bak 30 zone, 30 kilometre hız sınırı var. Bisiklet ve çocuklar için yaya geçidi. Bak girilmez tabelasının ortasında da bir tane işaret var. Beyaz. Bu işareti Türkiye'de göremezsiniz. Yani 30 demek oyun alanının içerisi, çocuk alanı, oyun alanının içerisi. Tramvayın gelmesine şu anda 1 dakika var. Bu balkonlar daha sonradan yapılmış. Çünkü bina sarı, balkonlar beyaz. Ve profille alttan doğru 4 katın 4'ü de desteklenmiş. Camlarda bir tane şey yok. Demir parmaklık yok arkadaşlar. Bir de derler, bir de bak ne var?
Bazı evlerin perdesi yok diyeceğim ama hepsinde de var, hepsinde var. Vallahi yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar, sizi kandırıyorlar arkadaşlar. $15 mı diyor, ne diyor, bak geldi işte, bak kapalı başlı kadınlar da var. Yani demek ki bizlerden biri şey olarak da. Hadi binelim de gidelim bununla. Frankfurt'ta önemli bir kültürel merkezlerden bir tanesi de özgürlük için yapılmış bir anıt. Yanında da kilise var. Şimdi Weihnacht zamanı geldiği için, yani yılbaşı kutlamaları zamanı geldiği için etrafta da süslemeler, hediyelik eşyalar, kırmızı şarap dükkanları yapım aşamasında. Yanında da kırmızı kahverengi tuğlayla yapılmış bir tane kilise var. Arkadaşlar söylediğim gibi Frankfurt'un önemli kültürel merkezlerinden bir tanesi de burası. Hemen sağ ve sol olarak devam eden yerde de Römer Meydanı var. Römer Meydanı'nda tarihi Frankfurt evlerini görebilirsiniz. Ama şu arkadaki köprü olan yer Frankfurt'un önemli simgelerinden bir tanesi demiştim. Kültürel yerlerinden bir tanesi. Almanya, Frankfurt. Ich glaube noch nicht ganz so breit, aber ja. Arkamdaki muhteşem manzaralı evleri görüyorsunuz. Harika. İkonik Alman evleri. Şöyle ara dönerekten göstereyim size. Yılbaşı kutlamaları için hazırlanıyor sokak ve cadde. Bir tane ağacı kökünden kesmişler, buraya aynen bu şekilde dikmişler ve gelin gibi de süslemişler. Bu olağanüstü güzellikteki meydandan ağır ağır ayrılarak başka yerleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bu tarihi Alman evlerinin olduğu yerden 2025 yılı yılbaşı hazırlıklarının devam ettiğini görüyoruz. Bak yerleştiriyor kutuları. Şimdi Ren Nehri'ne doğru gidiyoruz. Bunlar da Ren geyikleri. Burada oturup sıcak şarap fıçılarda şaraplar içilmekte. Evet. Hemen şu aşağısı da Ren Nehri. Oraya gidince de tekrardan görüşmek üzere. Vagon meydanından geldikten sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Asma kilitli Frankfurt'un meşhur Ren Nehri üzerindeki köprüsü. Dikkat ederekten karşıya geçiyoruz. Paketlenmiş döner gibi tıpkı
Bu şekilde ağaçlar, ormancı görmesin bunları. Vallahi ananı evet. He. Ne dersen de. Bu nehir o kadar büyük ki içerisinde gemiler gidiyor arkadaşlar. Gemiler gidiyor. Tur tekneleri var içerisinde. Frankfurt'ta deniz ne gezer? Bakın işte geziyor. Deniz geziyor. Vikingler. Masa sandalye. Dur biraz daha şöyle yakına geçeyim. Üstünde de asma kilitli köprü var. Çok güzel. Şahane bir yer. Alman şair, yazar Goethe'nin doğup büyüdüğü evde burası. Goethe House, Goethe evi. Şiirleriyle ilham vermiş. Kültür merkezi olarak dünyanın her yerinde Goethe sınavları yapılmaktadır. Almanca, yani Alman dilinin gelişmesine katkıda bulunmuş bir kişi, tanınmış ünlü bir kişi. Yine burası da onun kendisine ait evin eklentisi. Yalnız oradan giriş var ama bilmiyorum. Frankfurt Havalimanı arkasındaki bu Flix'in yeri bu şekilde arkadaşlar. Sakın kaybetmeyin, kaybolmayın. Flixbus yani Kamil Koç'un otobüsleri buradan hareket ediyor. Bu bak Roma'ya gidiyor. Oh, bekleme salonu. Kaçırmayın. Flix'in yanaşma yeri bu şekilde.